Evet arkadaşlar, bugün bambaşka bir dünyaya giriyoruz. Umpa lumpa. Yok ya, şarkı söylemeyeceğim. Stres yapmayın. Çikolata şelaleleri, sihirli şekerler, uçan şekerlemeler ve biraz garip karakterler. Bugün Willy Wonka'nın 3 versiyonunu karşılaştırıyoruz efendim. Bakalım. 3 tane versiyonumuz var. Birincisi 1971'de Gene Wilder'ın karizmatik ama biraz ürkütücü Wonka'sı. Diğeri 2005'te Johnny Depp'in gotik Michael Jackson'vari biraz garip Wonka'sı. Ve üçüncü 2023'te izlediğimiz Timothée Chalamet'in genç ve umut dolu Wonka'sı. Peki bu videoyu neden çekiyoruz? Şöyle bir karşılaştıralım. Pek bir sonuca varmayacağız. En büyük soru şu: en iyi Wonka kim? Ama bir sonuca varmak için değil, tartışmak için bu videoyu çekiyoruz. Ve konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bakalım. Bazıları diyor ki Gene Wilder en iyisiydi, geri kalanlar uyduruk. Bazıları diyor ki Johnny Depp'in Wonka'sı tam bir sanat eseri. Bazıları da Timothée Chalamet'in tatlı ama Wonka havası pek olmayan Wonka'sı diyorlar. Bakalım, büyük kapışma başlıyor diyelim ve ilk Gene Wilder'dan başlıyoruz. Gene Wilder'ın Wonka'sı. Şimdi en baştan başlayalım. 1971'de Willy Wonka and the Chocolate Factory çıkıyor ve Hollywood efsanesine dönüşüyor. Başrolde Gene Wilder var ve o tam anlamıyla gizemli ama eğlenceli Wonka. Ama bakın, buradaki Wonka çok enteresan bir karakter. Neden? Bir anda gülümserken bir anda korkutucu olabilir. Çocuklarla dalga geçiyor ama onları test etmekten de çekinmiyor. Pure Imagination şarkısını söylerken sanki biz de çikolata fabrikasında sihirli bir yolculuğa çıkıyoruz aslında. Size şöyle bir bilgi verebilirim. Gene Wilder Wonka karakteri için tek bir şart koymuş. Fabrikaya giriş sahnesinde takılıp düşmeliyim demiş. Çünkü seyircinin Wonka'ya güvenip güvenmeyeceğini bilmesini istemiyormuş. Peki film hakkında bence görsellik eski ama büyüleyiciydi. Nostaljik bir hava var şu anda izlediğimizde. Wonka'nın tavırları ise çocuksu değil, hafif tehditkar ama büyüleyiciydi. Peki en ikonik sahnesi tabii ki de tünel sahnesiydi. Of, o tünel sahnesi yok mu ya? Efsaneydi. Sizce bu Wonka çocukları seviyor muydu? Yoksa onları test mi ediyordu? Yani kesinlikle bence bir tür psikolojik test yapıyordu. Bunu bütün filmlerde, yani son film dışında görebilirsiniz. Gene Wilder'ı biraz kısa geçeceğim çünkü film hakkında o kadar diğerlere kadar fazla bilgi bulunamıyor internette, çok eski olmasından kaynaklı. Ve Johnny Depp'in Wonka'sına geçiriyoruz. En eksantrik Wonka olarak adlandırıyorum ben. 2005 yılına geldiğimizde Johnny Depp'in unutulmaz Wonka'sı ya da unutulması mı gereken desem. Çünkü bu Wonka, nasıl desem, biraz fazla garip bence. Deep ne ya? Depp'in Wonka'sı çılgın, garip ve sosyal olarak beceriksizdi. Yani sosyal becerileri sıfırdı. Çocuklarla konuşurken aşırı tuhaftı. Görünüşü gotik, bembeyaz tenli ve Michael Jackson havası vardı aslında. Ve şöyle bir şey vardı arkadaşlar, geçmişine çok fazla odaklanıyordu. Baba travmaları, dişçi babası, çikolata bağımlılığı, yani biraz çok muydu bilmiyorum. Peki, sürekli tuhaf yüz ifadeleri yapıyor. Çocuklarla garip bir şekilde konuşuyordu. Bu zaten Wonka'ların hepsinde olması gereken bir şey, tuhaflık. O da çikolata değil, kendi travmaları. Yani biraz bu Johnny Depp'in Wonka'sında odağın gerçekten biraz çikolatalar, çocuklardan çok Wonka'nın travmalarına geçtiğini görüyoruz. Kitapta Wonka çok neşeli ve enerjik biri ama Depp'in Wonka'sı daha ürkütücü ve asosyalliği belirgin bir karakterdi açıkçası. Michael Jackson havası, giyim tarzı, yüzü, konuşma şekli ve çocuklarla olan tuhaf ilişkisinde görülebiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Edward Scissorhands, yani
Makaseller'deki bir benzerlik var. Depp'in daha önce oynadığı sosyal açıdan tuhaf ama yetenekli karakterlerinden biri gibi açıkçası. Peki çocuklardan hoşlanmıyor gibi zaten. Kitapta Wonka çocuklarla iç içe olurken Depp'in Wonka'sı neredeyse çocuklarla konuşmaktan rahatsız oluyor. Yani çok radikal aslında burada değişimler var Willy Wonka'da. Film atmosferi bildiğiniz üzere yönetmen Tim Burton olduğu için tabii ki de Tim Burton'ın karanlık dokunuşunu görmek kaçınılmaz. Her şey biraz daha fazla gotik, renkler daha soğuk. Fabrika içi fazla steril, mekanik ve soğuk. Umpa Lumpa sohbetleri, CGI ağırlıklı şarkılar daha uzun ilkine göre. Peki Johnny Depp'in performansı hakkında ne diyebiliriz? Karaktere komik ve absürt bir yorum kattı ama bence Wonka ruhu var mı tartışılır. Çünkü çok fazla değişiklikler vardı Johnny Depp'in performansında. Yani sadece Wonka performansında var. Yani karakterin yapılandırılması kitaptan çok daha farklıydı. Daha egzantrik ve kopuk bir Wonka yarattılar bir kere. Yani biraz daha fazla garip bir Wonka'ydı izlediğimiz. Aşırı özgün ama Wonka gibi beni pek hissettirmemişti bu filmde. Bu filmi bir Wonka hayranı izlediğinde büyük ihtimalle çok memnun olmayabilir diye düşünüyorum. Ama ben film izlediğimde çok küçüktüm ve çok sevmiştim filmi bu arada. Ama sonradan Wonka'yı okuduğumda tamam dedim, yani Wonka ile bunun pek bir alakası da yok aslında. Benim bu film favorim değildi, benim fikrim. Çünkü deli ve hayalperest arasındaki ince çizgiyi aştığını düşünüyorum. Depp'in Wonka'sı saf bir çılgın gibi ve bazen de ürkütücü tabii. Bunu izlerken içimiz ısınıyor mu? Hayır. Ama tuhaf bir şekilde eğlenceli mi? Evet, bu da zaten Tim Burton'ın en büyük dokunuşu. Bana sorarsanız John Depp'in Wonka'sı ya sev ya nefret et tarzında bir Wonka. Yani ya seversiniz bu filmi izlediğinde ya da nefret edersiniz. Çoğunlukla bence kitap okumayanlar seviyordur benim gibi. Ama açıkçası Gene Wilder'ın yanında birazcık eksik kaldı gibi geliyor bana. Kitaptan fazlaca uzaklaştığı için bu Wonka. Peki son izlediğimiz en yeni Wonka'mız Timothée Chalamet'in genç ve umut dolu Wonka'sı. Bu benim ben en hayalperest Wonka olarak adlandırıyorum bu Wonka'yı. Bu Wonka daha masum, daha eğlenceliydi. Daha hayalperest, daha iyimser, daha saftı. Bir kere bu film bence çok daha müzikal havası olan bir filmdi. Wonka'ların hepsinde müzikleri ünlü ama bu film daha müzikal ağırlıklıydı. Çocuklar ve insanlarla iletişimi çok güçlüydü buradaki Wonka'nın ve zaten orijinalinde de göreceğiniz, Gene Wilder'da da göreceğiniz üzere Wonka'nın insanlarla ve çocuklarla iletişimi gerçekten güçlü. Daha iyimser bir Wonka izledik burada. Bir de diğerlerinden farklı olarak fabrikası yoktu. Yeni açıyordu. Fabrikayı sıfırdan inşa eden bir karakter görüyorduk. Diğerleri Wonka'nın oluşumunu değil de Wonka'nın Wonka olduktan sonraki karakterini canlandırırken Timothée Chalamet'in Wonka'sı ise Wonka'nın en başındaki hali canlandırıyordu. İşte bu yüzden de tam olarak karakteri bence daha hayalperest, umutlu ve daha eğlenceli olmasının sebebi de zaten başında olan bir Wonka'yı canlandırıyor olması. Daha hiçbir hayatın yani gerçekleriyle daha karşılaşmamış bir Wonka'yı izlediğimiz için de böyle bir Wonka yapılandırıldı bence. Memory. Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. Benzediği karakterler ise buradaki Wonka daha Mary Poppins ve Peter Pan karışımı gibiydi. Uçuyor, şaka yapıyor, büyülü bir dünyaya sahipti. Daha samimi ve umut dolu buldum ben. Hayal kuran ama gerçekçi de olan bir Wonka olduğunu düşünüyorum. Film atmosferi olarak müzikal öğeler çok fazlaydı. İlk kez Wonka'nın gerçekten şarkı söyleyerek hikaye anlatmasını görüyoruz burada. Diğer filmlerin hepsinde müzikler, şarkılar vesaire Wonka dışında gerçekleşiyordu. Görseller çok renkli ve tatlıydı bana göre. Daha fantastik, daha sıcak ve aile dostu bir dünya izledik. Diğer iki filmin de aslında aile filmi olarak öne sürülmüştü ama bence üçüncü film daha aile filmindeydi.
Timothée Chalamet'in performansı tartışılır tabii ki de. Karakteri hayalperest yapıyor ama deli değildi gerçekten. Daha çok umut dolu bir genç Wonka'yı canlandırdı. Daha büyüleyici ve neşeliydi ama Depp kadar da egzantrik değildi aslında. Wonka'yı deli değil de gerçekten büyük hayalleri olan biri gibi gösteriyor bu film. Ve benim favori filmim açıkçası son Wonka filmiydi. Çünkü Wonka'yı ne çok deli, ne çok absürt, ne çok ciddi. Tam böyle bir genç ama hayalperest ve deliliğe yaklaşan ama deli olmayan bir Wonka'yı izlediğimizi düşünüyorum. Fabrika kurma sürecini izlemek benim için çok daha eğlenceliydi. Ve bence izleyiciyi çok daha içine çeken bir hikayeydi. Ki ben çocukken Johnny Depp'in benim dönemim, yani ben 2000'li olduğum için Wonka'nın Johnny Depp'in Wonka'sı benim tam dönemimde çıkmış bir filmdi ve ben çok severek izlemiştim. Ama sonradan tekrar izlediğimde, ki çok severek ben sevdiğim filmleri tekrar izlerim. Johnny Depp'in Wonka'sı bana biraz fazla çocuk Wonka'sından, bir aile Wonka'sından çok ve kitaptaki Wonka'dan çok bir Tim Burton hikayesi gibi geldi. Zaten Tim Burton hikayelerin, yani izlediyseniz çoğunda hikaye ön plana çıkmaktansa Tim Burton'ın havası daha çok ön plana çıkıyor. Bazı filmlerde bu çok yakışıyor. Çok beğeniyorum o gotik havayı. Ama bazı filmlerde de var olan altyapısından daha farklı bir ve gerçekten dönüştürerek daha gotik olacağım diye ana konuyu çok saptırdığını düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden de ben son filmdeki Wonka'yı daha çok beğendim. Peki biraz da bu 3 film hakkında şunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu 3 film de aslında çok ünlü filmler. Ben çoğu videomda PR ve pazarlama stratejilerinden bahsetmeye bayılıyorum. Burada da, bu videoda da bahsedeceğim. Bu 3 farklı Wonka filminin nasıl pazarlandığını konuşacağız. Çok farklı pazarlama stratejileri kullanıldı tabii ki de. Çünkü bir tanesi 1971, bir tanesi 2005, diğeri ise 2023 yapımı. Dönemlere göre pazarlama stratejileri tabii ki de değişiyor. Çünkü teknoloji değişiyor. Mesela ilk film Gene Wilder'ın Wonka'sında bu klasikleşmiş bir kült film. Ama bu film ilk başta 1971'de başarısız olmuş bir film. Sonradan kültleşmiş bir film. Çoğu film gibi aslında, eski film gibi. O dönemde sadece pazarlama, afişler ve sinema gösterimleri ile yapılıyordu. Filmin en büyük pazarlama hamlesi ise McDonald's gibi markalarla işbirliği yapıp Wonka çikolatalarını satmalarıydı. Ki bu bile o döneme göre çok ileri görüşlü bir pazarlama stratejisi kesinlikle. Çünkü hem McDonald's gibi çocuklara hitap eden bir markayla anlaşmış olmaları, hem de Wonka çikolatalarını sanki izleyenler, bizlerin Willy Wonka'nın var olduğu bir evrende yaşıyormuşuz gibi hissettirmeleri, Wonka çikolatalarını satmalarıyla, her bölümde de söylüyorum, interaktif reklam her zaman en başarılı reklamlar interaktiftir. Bu yüzden de başta gişede başarısız olmuş olabilir ama sonra TV'de ve VHS sayesinde kültleşmiş bir film oldu. Çok fazla ilk filmde pazarlama stratejisi yoktu tabii ki de. Çünkü o dönem çok fazla teknolojinin geliştiği bir dönem değil. 2005'in Wonka'sı hakkında konuşalım. Johnny Depp'in Wonka'sı, Tim Burton ve Depp'in imajı hakkında. Pazarlama stratejisi olarak önce Johnny Depp ve Tim Burton işbirliği öne çıkarılmıştı. Yani film ilk başta Tim Burton üzerinden bir pazarlama yürüttü. Karanlık ve gotik bir Wonka hikayesi olarak sunuldu. Mesela Michael Jackson benzerliği pazarlamada gizlendi. Yani bunu siz izlerken fark ediyorsunuz ama ondan öncesinde herhangi bununla ilgili bir açıklama bulunmadılar. Fazladan pazarlama hareketlerinde de bulundular. Mesela Wonka çikolataları gerçek olarak satışa çıktı ilk filmdeki gibi. Oompa Loompa şarkıları müzik listelerine sokulmuştu. Film gişede başarılıydı ama Depp'in Wonka'sı çok tartışıldı o dönemde. Bazı insanlar karakteri sevdi, bazı insanlar ise korkutucu buldu. Zaten genel olarak büyük ihtimalle hem Johnny Depp'in hem Tim Burton hikayeleri ya çok seviliyor ya çok nefret ediliyor. Pek bir arası olduğunu düşünmüyorum
açıkçası. Çünkü çok radikal Ay konuşamadım. Radikal. Neyse. çok keskin şekilde değişiklikler oluşmuş bir Wonka olduğu için Willy Wonka bu karakteri sevip sevmemek tamamen seyirciye kalmış bir şey. Peki son Timothée Chalamet'in Wonka'sına geçelim. Şimdi bu daha nostalji artı müzikal PR'ı gördük bu filmde. Timothée Chalamet sosyal medyada viral olacak şekilde kullanıldı. İlk film müzikal olarak satıldı bir kere ki çok olabilir bir karar, çok uyumlu Willy Wonka'nın hikayesini müzikal olarak satmak. Wonka'yı tanıyoruz ama bu onun öncesi teması vurgulanmıştı. TikTok ve Instagram'a uygun klipler yayınlanmıştı. Bir de premier etkinlikleri büyük yapılmıştı hatırlarsanız. Zaten 2 yıl öncesi. Premier etkinliklerinde o galalar vesaire o kadar cafcaflı, o kadar süslü ve o kadar PR için para dökülmüş ki görüyorsunuz. Timothée Chalamet zaten bir PR ikonu gibi bir şey. Hem Dune'da hem Willy Wonka'da çok iyi bir şekilde onu konumlandırabiliyorlar. Genç kitleye hitap eden sosyal medya kampanyaları yapılmıştı. Wonka'yı daha böyle çocuklara yönelik olmasındansa daha aile ve gençlik temalarına göre yapıldı aslında. Çünkü Wonka zaten bizim neslimizin bir tık kahramanı ve ikonuydu. Bu yüzden de gençleri hedef alacak şekilde TikTok ve Instagram'a içerik üretmeleri bence çok doğru bir strateji. Ama daha fazla strateji de beklerdim bu arada Wonka'dan. Yani sadece TikTok ve Instagram'a uygun hani bu tip PR stratejileri uygulamaktansa daha interaktif, daha çikolataların ön plana atıldığı, yani şöyle söyleyeyim, daha seyirciyi içine çekecek bence interaktif PR projeleri, stratejileri uygulayabilirlerdi. Bu da onların stratejisi diyelim. Bence bu yüzden de o kadar fazla aslında Willy Wonka'nın, Timothée Chalamet'in Willy Wonka'sı aslında daha fazla konuşulabilirdi. Ama bence yeterince yani gerektiği kadar fazla konuşulmadı bence. Peki genel olarak şöyle bir noktalayalım, özetleyelim. 3 Wonka'nın da en iyi özelliğini ve benim gözümden eksisini konuşmak istiyorum. İlk başta Gene Wilder'ın Wonka'sı en gizemli ve efsanevi Wonka'ydı. Yalan yok çünkü ilk Wonka'ydı. Bazılarına göre ve bana göre eksisi de eski bir film olduğu için bize göre biraz yavaştı. Peki Johnny Depp'in Wonka'sı en iyi özelliği kesinlikle en özgün ve karanlık Wonka'ydı. Bana göre eksisi ise fazla garipti ve fazla gotikti. Peki Timothée Chalamet'in en iyi özelliği bence Timothée Chalamet'in Wonka'sının en tatlı ve en hayalperest Wonka'ydı. Kötü özellik, eksi olarak şunu söyleyebilirim. Müzikal herkese hitap edemiyor. Ve çoğu insanda müzikal hikaye anlatımında kesintiye neden oluyor ve seyircinin hikayeye girişini zayıflatıyor, yoruyor seyirciyi. Bu yüzden bu eksi olabilir. Benim için öyle değil bu arada. Bunu tamamen araştırmalarıma göre yazılan yorumlarda fark ettiğim bir şey. Peki o zaman bunlar sonuçlarını size bırakıyorum. Sizin için hangi Wonka en iyisiydi? Yani Gene Wilder'ın tatlı gibi görünsem de bazen korkutuyor olabilirim Wonka'sını. Johnny Depp'in ben aslında çikolatadan çok kendi travmalarımla ilgileniyorum Wonka'sını. Timothée Chalamet'in ben hayal kurmayı seven bir Wonka'yım ve bu dünyayı tatlılarla güzelleştirmek istiyorum Wonka'sını. Peki bunlardan birini seçin. Hangisi en iyi Wonka'ydı sizce? Ve tabii ki nedenini de yazmayı unutmayın. Sizce Wonka deli mi olmalı yoksa hayalperest mi? Yorumları okuyup en komik ve en iyi analizleri bir sonraki videoda da paylaşmak istiyorum. Peki bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. YouTube algoritması Wonka gibi sihirli çalışsın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın yoksa Willy Wonka fabrikaya almaz. Ve eğer bu karşılaştırma videolarını seviyorsanız bir sonraki geri dönüşüm bölümünde hangi yapımı görmek istediğinizde yorumlara yazın. Yani rebootları, remake'leri yazmayı unutmayın istediğiniz.
Ben Derin. Bir sonraki çikolata maceramızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hayallerinizi asla bırakmayın. Unutmayın, biraz sihir ve hayal gücüyle her şey mümkündür. Peace.